Merhabalar, bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu çantayı çalışacağız. Ben Prada'da görmüştüm, çok beğendim. Benzerini çalıştım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çantamın ölçüleri 33 santim eni, böyle 20 santimde boyu oldu. Bu şekilde iki tane fermuar kullanıyorum çantam için. Bir tanesi küçük cüzdanımda kullanıyorum. Çantamda da uzun bir büyük bir fermuar kullanıyorum. Bu şekilde zincir kullanıyorum. Böyle kenarlara iki tane aparat diktim ben. Bir tane de deri askı kullanıyorum bu şekilde. Çantam için Lamia'nın retro ipini kullanıyorum. İki kat yaparak kullanıyorum. 250-300 gram arası yeterli oluyor ipimde. 6 milimde tığ kullanıyorum. Çantam için öncelikle 21 tane zincir çekiyorum. Burada görmesi biraz zor oluyor ama siz örerken anlıyorsunuz boşluklardan. 20. zincirime, ilk zincirime değil yani 20. zincirime tığımı batırıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki sık iğne zincirime geçiyorum. Oraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirime geçiyorum. Oraya da bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirime geçiyorum. Burada zaten elinizi dokunduğunuzda zincirlerin boşluğu anlaşılıyor. Zincirleri biraz gevşek çekerseniz örmesi ve bulması daha rahat olacaktır. Yanındakine yine bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar toplamda 20 tane sık iğnem olana kadar son zincirime kadar geliyorum. 20 tane sık iğnemi tamamladım. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Hemen dibindeki noktaya ve elinizle yoklayın. İlk baştaki noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum. Yani burada ilk sık iğnemin üzerine çift batmış oluyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğnelerimi tamamlıyorum. Son sık iğneme gelene kadar böyle örüyorum. İlk sık iğneme çift batmıştım. Sonraki sık iğnelerime birer tane batarak sıra sonuna kadar, son sık iğneme kadar geldim. Toplamda sıra sonuna kadar 20 tane artırmamla birlikte 20 tane sık iğnem olmuş oldu. Son sık iğnemin üzerine de bir sık iğne yapıyorum, 21 ve aynı sık iğnenin üzerine bir sık iğne daha yapıyorum, 22. sık iğnemi yapmış oluyorum. Bu sıramda 2 tane arttırma yapmış oluyorum. Bir zincir çekiyorum, örgümü çeviriyorum. İlk sık iğnemin üzerine buraya hemen bir sık iğne, aynı noktaya bir sık iğne daha yaparak bu sıramda da arttırmamı oluşturuyorum. 2 sık iğnem oldu, yanındakine geçtim. 3, yanındaki sık iğneme battım. 4, yanındaki sık iğneme battım. 5, burada da yine yanındaki sık iğneme battım. 6, her bir sık iğnenin üzerine birer tane sık iğne yaparak son sık iğneme kadar bu şekilde geleceğim. Bir önceki sıramda 22 tane sık iğnem vardı. Burada şu anki sıramda 2 tane arttırma yaptım. 2 tane battım ilk sık iğneme. Toplamda sıra sonuna kadar geldim. Son sık iğneme kadar 22 tane sık iğnem oluşmuş oldu arttırmamla birlikte. Son sık iğneme geliyorum. Buraya da yine arttırmamı yapacağım. Son sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 21. sık iğnem oldu. Pardon 23. sık iğnem oldu. Aynı noktaya tekrar batıyorum ve 24. sık iğnemi de bu sıraya yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk sık iğnemin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Aynı noktaya bir sık iğne daha yaparak bir üst sıramdaki arttırmamı da tamamlıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnenin üzerine birer tane sık iğne yaparak yine son sık iğnemin üzerine kadar geliyorum. Bir önceki sıramda 24 tane sık iğnem oluşmuştu arttırmamla birlikte. Yeni sıramda kenara ya ilk sık iğnemin üzerine 2 tane battım, bir arttırma yaptım. Toplamda diğer sık iğnelerimle birlikte 24 tane sık iğne ördüm. Son sık iğnemin üzerine geldim ve burada son sık iğnemin üzerine yine arttırmamı yapacağım.
Tığımı batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 25. sık iğnem oldu. Aynı sık iğnenin üzerine bir sık iğne daha yapıyorum. 26 tane sık iğnem oluşmuş oldu. Burada artık arttırmalarımı bitiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Aynı sık iğnemin üzerine ilk sık iğneme bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Arttırma yapmıyorum artık. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 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 Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak sıra sonuma kadar geliyorum. Sıra sonuma geldim. Son sık iğnemin yani 26. sık iğnemin üzerine de bir tane sık iğne yaparak yine bu sıramda da 26 tane sık iğnemi oluşturmuş oluyorum. Burada ben işaretleyici takacağım köşeme. Arttırmalarımı bitirdiğim yere. Örgü biraz tüylü bir ipten olduğu için biraz zor sayılıyor çünkü sıra sayısı. Bir tane zincir çekiyorum burada köşemde. Örgümü çeviriyorum. Yine bu sıramda da her bir sık iğnenin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnenin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Köşemde üst sırama çıkarken bir zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde ilk sık iğnemi yapıyorum ve sık iğnelerimi tamamlayarak 12 sıra sık iğne sırası olana kadar bu şekilde örüyorum. Yani şöyle. Şurada işaretleyicim var. Bundan sonra 12 sıra kadar bu şekilde sık iğnelerimi örüp geliyorum. 12 sık iğne sıramı tamamladım. Burada artık şuradaki yükseltmelerimi yapacağım. Burada bir tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk sık iğnemin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 2 oldu. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 3 oldu. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 4 oldu. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 5 tane sık iğnem oldu yan yana. Her bir noktaya birer tane sık iğne yaparak 5 tane sık iğnemi tamamladım. 6. sık iğnemde tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Hemen yanındaki 7. sık iğnemin üzerine tığımı batıyorum. İpimde 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek ilk eksiltmemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk sık iğnemin tepesine değil, hemen yanındaki sık iğneme batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 2 oldu. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 3 oldu. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 4 ve yanındakine bir sık iğne yapıyorum. 5 tane sık iğnem oldu. Burada eksiltme yapmıyoruz. Sadece iç tarafında eksiltme yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk sık iğnemin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. 1 oldu. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. İkinci sık iğnem. Yanındakine geçiyorum. Üçüncü sık iğne. Bir önceki sıramda 5 ilmeğim vardı. Dördüncüsünü çekiyorum. Kapatmıyorum. Beşincisine batıyorum. Ve burada da ipimi çekiyorum. Ve üçünü birlikte çekerek eksiltmemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk sık iğneme değil, burada parmağınızla kontrol edebilirsiniz. Çok gözükmüyor çünkü. İkinci sık iğnemin tepesine bir sık iğne yapıyorum. 1 oldu. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 2. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Ve 3 tane sık iğnem oldu burada. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk sık iğnemin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki ikinci sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum.
kapatmıyorum. Yanındaki 3. sık iğnemi batıyorum. İpimi çekiyorum ve 3 tane ilmeğim oluşmuş oluyor. Bunun hepsini birlikte çekiyorum. Bir zincir çekerek artık çantamın bu yükseltme kısmını bitirmiş oluyorum. Aynı işlemi burada sol tarafımda da uygulayacağım. Farklı olarak ortadan başlamam gerekiyor burada. Öncelikle 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane sık iğnemi sayıyorum. 7. sık iğneme tığımı batırıyorum. İpimi bu şekilde içerisinden geçirerek bir tane zincir çekiyorum. Burada ilk zincirimi çektiğim için eksiltme yapmıyorum. Ya eksiltmemi burada yapmış oluyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne. İkinci sık iğnem oldu. Yanındakine üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine dördüncü sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine 5 ve son sık iğnemin üzerine de 6. sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Buradan ilk sık iğnemin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. İkinci sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine dördüncü sık iğnemi yapıyorum. Ve yanındakine 5. sık iğnemi çekiyorum. İpim kalıyor. Yanındakine batıyorum. 6. sık iğneme ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekip kapatıyorum. Eksiltmemi yapmış oluyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Burada ilk sık iğnemin üzerine değil, yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Eksiltmemi burada yapmış oldum. Yanındakine batıyorum. İkinci sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine 3 ve yanındakine 4. sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Buradaki köşelerimde arttırma, eksiltme yapmıyorduk. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk sık iğnemin tepesine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 2 oldu. Yanındakine batıyorum. 3 çekmiyorum. Yanındakine batıyorum. Dördüncüye ve 3 tane ilmeğim olmuş oldu. Hepsini birlikte çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk sık iğnemin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Pardon. Burada ilk sık iğneme batmıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Eksiltmemi yapıyorum. Ve yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Burada son 2 tane ilmeğim kalmış oldu. Ve bir zincir çekerek ipimi burada koparıyorum. Aynı parçadan bir tane daha öreceğim. Bu şekilde 2 parça oluşturup gelelim. Çantamın ölçülerini paylaşayım sizlerle bu esnada. Bu şekilde koldan uzunluğu 21 santim uzunluğu olmuş oldu. Ve 28 santimde eni olmuş oldu. Bu şekilde 2 parçamı da tamamladım. Karşılıklı olarak şöyle düz kısımlarını buradan birleştireceğim. Şöyle karşılıklı birbirlerine bakan yerlerini denk getireceğim. Buradan sık iğnemi bulabilirsem, biraz ipim sert olduğu için şuradan yapayım. Buradan hemen ilk dikişimi yapacağım. Karşılıklı olarak birini alttan birini üstten batıyorum. Bu şekilde dikişimi bu şekilde karşılıklı olarak yapıyorum. Kol kısımlarını bu şekilde birleştiriyorum. Çantamın uç kısımlarını bu şekilde birleştirdim. Dikişimi tamamladım. Çantamı böyle ikiye katlıyorum. Öncelikle alt kısmımın yani burada ilk başlangıç noktamın ölçüsüne bakıyorum. 22 santim uzunluğu varmış. Tam ortasının ölçüsünü alıyorum. Burada 11. santime işaretlicimi takıyorum. Aynı işlemi alt kısımda da uyguluyorum. Bunu şöyle ortada birleştireceğiz, yanlara parça yapıp. Onu ölçmek için ortadan yaptım. Yani sizinki elinizin ayarına göre daha alt kısmı daha uzun da olabilir, daha kısa da olabilir. Buna göre ayarlarsınız. Tam olacaktır. Bu şekilde yanlar için bir parça ördüm. Ben bir tanesini yaptım. Aynısından bir parça daha öreceğim. Hadi o zaman yapımıza geçelim.
Yan kısımlar için öncelikle 4 tane zincir çekiyorum. İlk zincirime bunu saymıyorum. Bağlama noktam olduğu için. 1 2 3 ve 4. zincirimi çektim. 3. zincirime tığım batırıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 2 oldu. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 3 oldu. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk sık iğnemin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 2. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 3. İkinci sıramda bitirmiş oldum. Bir zincir çekiyorum. Üçüncü sıramda yine artırma yapmadan ilk sık iğnemin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Üçüncü sıramı tamamlamış oldum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Dördüncü sıramda artık artırma yapacağım. İlk sık iğnemin tepesine bir sık iğne yapıyorum. Aynı sık iğneme bir sık iğne daha yapıyorum aynı noktama. 2 tane sık iğnem oluşmuş oldu. Artırmamı yapmış oldum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Üçüncü sık iğnem oldu. Üçüncü sık iğnemin tepesine batıyorum. Alt sıramdaki buraya da yani son sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Ve aynı noktaya bir sık iğne daha yapıyorum. Dördüncü sıramda 2 tane artırma yapmış oldum. 3 tane sık iğne ile başlamıştık. Burada 4 tane sık iğnemiz oluşmuş oldu. Burada ilk artırma yaptığım yeri belli olsun diye bu şekilde bir tane işaretleyici takıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sıraya geçiyorum. 5. sıramdayım. Örgümü çevirdim. Burada artırma yapmadan ilk sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Artırmamdan sonraki bu ilk sıram. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne ve yanındakine bir sık iğne. Artırmamdan sonraki ilk sıramda 5 tane sık iğnem olmuş oldu. Örgümü çeviriyorum bir zincir çekip ilk sık iğnemin tepesine bir sık iğne yapıyorum. Yine bu sırada da artırma yapmayacağız. İkinci sık iğnem, yanındakine batıyorum. Üçüncü sık iğnem, yanındakine batıyorum. Dördüncü sık iğnem, yanındakine batıyorum ve 5. sık iğnem. Artırmamdan sonraki ikinci sıramı da tamamlamış oldum. Bir zincir çekiyorum, örgümü çeviriyorum. İlk sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Burada da artırma yapmıyorum. İkincisine bir sık iğne daha yapıyorum. Üçüncü sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Dördüncü sık iğneme bir sık iğne yapıyorum ve 5. sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Artık 4. sırama gelmiş oldum. 4. sıramda tekrar artırmadan sonraki 4. sıram tekrar bir artırma yapıyorum. Örgümü çeviriyorum, zincirimi çektim. İlk sık iğnemin tepesine bir tane batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere bir tane daha batıyorum ve 2 tane sık iğne yapıyorum. İlk arttırmamı gerçekleştirmiş oldum. Buradaki bu sıramdaki yine işaretleyicimi takıyorum. Yanındaki sık iğnemin tepesine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Son sık iğnemin üzerine bir tane sık iğne yaptım ve burada da yine bir arttırma yaparak ikinci sık iğnemi de aynı noktaya yapmış oldum. Bir önceki sıramda 5 tane sık iğnem vardı. Burada 7 tane sık iğnem olmuş oldu. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Bu sıramda artırma yapmıyorum. İlk sık iğnemin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne 2 oldu. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne 3 oldu. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne 4 oldu. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne 5. Yanındakine bir sık iğne 6. Son sık iğneme bir sık iğne 7. İlk sıramı tamamlamış oldum. Artırmamdan sonraki bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Yanındakine hemen dibine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak 7 tane sık iğnemi yine oluşturuyorum ikinci sıramda.
7. sık iğnemi de yaptım. Bir zincir çekerek 3. sırama geçiyorum. Artırmamdan sonraki 3. sıram. İlk sık iğnemin tepesinde bir sık iğne yapıyorum. Yine burada da arttırma yapmıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 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 Yanındakine bir sık iğne ve yanındakine bir sık iğne. 7 tane sık iğnem oluştu. Ve 4. sırama geçiyorum artık. Burada arttırma yapacağım yine. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk sık iğnemin tepesine bir sık iğne yapıyorum. Aynı sık iğneme bir sık iğne daha yapıyorum. Çift batmış oldum ve arttırmamı yaptım. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Burada yine işaretleyicimi takayım. Bundan sonrasını saymak için. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Ve son sık iğnemin üzerine yine bir artırma yapacağım. Burada batıyorum. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Aynı noktaya ikinci sık iğnemi de yaparak arttırmamı gerçekleştirmiş oluyorum. Bir önceki sıramda 7 tane sık iğnem vardı. Burada 9 oldu. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk sık iğnemin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yaparak son sık iğnemin üzerine de bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekerek üst sırama geçiyorum. Artık bundan sonraki sıralarımda artırma yapmayacağım. Bundan sonra kaç sıra öreceğimizi de söyleyeyim. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 19 sıra sık iğne sırası örüyorum. Daha sonrasında geliyorum. Sizin eğer buradaki ölçüleriniz daha uzun ya da daha kısaysa şu şekilde kenar kısmını ördükten sonra kenardan buradan tutarak, şu köşeden tutarak bu şekilde ölçebilirsiniz. Yani denk gelene kadar arttırmalarımızı bu şekilde aynı şekilde yapın. Sık iğne sıralarımızdan uzatabilirsiniz. Tam bu ölçümüze denk geldiği zaman artık sık iğnelerimizi bitirebiliriz. Diğer parçamı da bu şekilde tamamladım. Uzunluk ölçüsünü de vereyim sizlere. 31 santim boyu oldu. Arttırmalarımdan sonradan 10 santim eni olmuş oldu çantamın yan kısımlarının. Artık buraları da bu şekilde karşılıklı olarak denk getirerek şu işaretleyicinin olduğu yöne bakarsak doğru yönü bulacağız. Karşılıklı denk getirerek yine iki ucunu birbirine bağlayarak dikeceğim. Şuradan bulabilirsem yerini iğnemi geçiriyorum. Hemen karşısına yine aynı şekilde karşılıklı olarak bu şekilde birbirine bağlıyorum. Çapraz olarak dikiyorum. Bu iplerin şöyle bir güzelliği var. Dikiş falan hiçbir şey belli olmuyor gerçekten. Çok rahat örüp dikilebiliyor yani. Örerken de çok güzel yumuşacık yumuşacık ele geliyor. Bu şekilde dikişimizi de tamamlayalım ve gelelim. Evet, parçamın birleştirmesini, dikişini yaptım. Şöyle görüldüğü gibi hiç belli bile değil, ipten kaynaklanıyor galiba. Bu şekilde parçamı tamamladım. Artık buna çantamın kendisine dikişimi yapacağım. Öncelikle şu kısmı, uç kısmını şöyle denk getirip şöyle dikişimizi şu şekilde alt kısma kadar şöyle diğer uca kadar bu şekilde birleştirmemizi dikerek yapacağız. Şöyle çantamız bu şekilde birleşmiş olacak. Bu dikişi göstermeyeceğim artık. Dikiş tekniğini hepimiz biliyoruz. Dikişten önce ben fermuarımı dikeceğim. Çünkü kenarları diktikten sonra fermuar dikmek daha zor oluyor bence. Öncelikle fermuarı monte edeceğim. Kenarlarını da birleştirmesini yapacağım ve geleceğim.
Evet, çantamı bu şekilde birleştirmelerini tamamladım. Ortasına bir tane fermuar diktim. Köşelerine bu şekilde bir zincirim için bir aparat diktim. Bu şekilde küçük bir zincir taktım, ince bir zincir taktım ve bir kulp kullandım bu şekilde. Çantamın birleştirmesini artık tamamlamış oldum. Hadi cüzdanımızın yapımına geçelim. Çantanın orijinalinde küçük bir cüzdan var. Ben o yüzden onu da yapmak istedim. Bu şekilde öncelikle cüzdan için bir tane zincir çekiyorum. Bu zincirimi tabii ki saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincir çekiyorum. 5. zincirime tığımı batırıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne 3 oldu. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne 4 oldu. Ve yanındakine 5. son sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Burada yine bir sık iğne yapıyorum. İkinci sırama geçiyorum. Arttırma eksiltme yapmayacağız. İkinci sık iğnemi yapıyorum. Üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Dördüncü sık iğnem ve 5. sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, örgümü çeviriyorum. Bir sık iğne, 2 arttırma, eksiltme yapmadan bu şekilde yeter uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Ben 3. sıramdayım. Bir zincir çektim. İlk noktamı battım. İlk sık iğneme ve 5 tane sık iğnemi yaptım. 4. sıramdayım. Bir zincir çektim. Örgümü çevirdim. İlk sık iğneme battım. Sık iğne yaptım. Her noktama birer tane sık iğne yaptım. Bir sıra daha yapayım. Bir zincir çektim. Bir sık iğne, 2, 3, 4 ve 5 tane sık iğnemi yaparak burada artık bir parçamı tamamladım. Bu parçanın aynısından bir tane daha öreceğiz. 6 tane zincir çekeceğiz. 5'er tane sık iğne ve kaç sıra yapmıştım? 2, 4, 6 ve 7 tane sık iğne sırası tamamlayacağız. Geleceğiz. Evet, aynı parçadan 2 tane oluşturdum. Şimdi cüzdanımın yan kısımlarını yapacağım. Öncelikle bir tane zincir çekiyorum. Bu zincirimi saymıyorum. 1, 2, 3 ve 4 tane zincirimi çekiyorum. 3. zincirime bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 3 tane yan yana sık iğnemi oluşturmuş oluyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk sık iğnemin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine son sık iğneme batıyorum ve buraya da bir sık iğne yaparak 3 sık iğnemi oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk sık iğnemin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekerek bir üst sırama geçiyorum. Cüzdanımın yanlarında arttırma eksiltme yapmadan sadece sık iğne sıraları oluşturarak yan kısımlarını da oluşturacağız. Bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Yeter uzunluğa gelene kadar. Yeter uzunluğa geldiğinde tekrar buluşalım. Evet, cüzdanımın yan kısımlarında yeterli uzunluğa geldim. Burada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 pardon 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 sıra sık iğne sırasını tamamlamışım. Şimdi bir tane zincir çekerek ipimi bu noktada kesiyorum. Buraları yine bu şekilde karşılıklı olarak şöyle yan kısma denk gelecek şekilde dikişimi önce bu taraftan daha sonra diğer tarafı da bu şekilde denk getirerek dikişimi gerçekleştiriyorum.
Evet, cüzdanımı tamamladım. Görüntüsü bu şekilde oldu. Dikişimi gerçekleştirdim. Ortasına küçük bir fermuar diktim. Bu şekilde. Böyle. Fermuarın bitiş noktasında burada çantamın bu köşesine taktığım zincirime yerleştirdim ve çantam artık kullanıma hazır.